TV8 ekranlarında 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz ortodonti uzmanı Profesör Doktor Tancan Uysal. Hoş geldiniz Tancan Hocam. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız Burcu Hanım? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederim. Sizleri sabah görmek çok daha mutluluk oluyor bizler için. Sağ olun, eksik olmayın. Karşılıklı. Aynı mutluluğu biz de yaşıyoruz. Çok sağ olun. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Bey. Hocam ortodontik tedavilerde özellikle diş eti ya da dişin etrafını saran kemiğin durumu önemli midir? Mutlaka. Zaten ağız hijyeninin bir parçasıdır bu. Ağzımızın hem çok iyi temizlenmesi, yiyecek artıklarının biriken, diş eti bölgesinde biriken yiyecek artıklarının uzaklaştırılması ve belli dönemlerde de bazı hastalarımızda çok fazla diş taşı oluşumu görüyoruz. Bu bir genetik geçiş olabilir tabii, yani ailede tükürük yapısının biraz daha böyle kireçli diyebileceğimiz tabirle, amiyane tabirle olması 3 haftada, 4 haftada korkunç şekilde diş taşı oluşturan hastalarımız var. Dolayısıyla bu şekilde ağız diş sağlığı problemi olan hastalarımızda biz ortodonti öncesinde mutlaka iyi bir hijyen isteriz ve iyi bir bakım isteriz. Diş sağlıklı dokuyu sever. Sağlıklı değil diş hareketi, ortodontik hareketlerde. Eğer bir miktar diş eti çekilmesi varsa o bölgede bu diş eti çekilmesi dişin hareketiyle beraber biraz daha ilerleyebilir. Ya da bir diş uzamışsa ve o dişin bir miktar daha kısa gömülmesi, yani diş kemiğiyle etiyle beraber biraz daha aşağıda konumlanması gerekiyorsa ve orada cep varsa, yani derin bölgelere doğru nüfuz etmiş yiyecek artıkları, diş taşları, bakteriyel kalıntılar varsa onların daha doğru aşağı doğru gömülmesiyle beraber bu problemlerimiz çok daha fazla artmaya başlıyor. Onun için tedavilerimizin öncesinde çok güzel bir ağız diş sağlığı oluşsun diye hastalarımıza diş taşları temizliği yapılır. Diş etlerinin toparlanması, sıkılanması ve hijyenik olarak çok iyi bir şekilde gelmesi sağlanır. Ondan sonra ortodontik tedaviler başlar. Eğer problemli ise gelecekte bunu hem kemik kaybı bakımından hem de diş etlerinde ödemler, şişlikler, sıkıntısı bakımından görürüz. Bir de bu diş eti problemleri çok fazla ağrı yapmaya başlarlar hastamızda. Diş etinin şişliğiyle beraber hasta gelir. Normal ortodonti tedavi sırasında normalde diş hareketi sırasında çok büyük hareketler, çok büyük ağrılar beklemeyiz, sıkıntılar beklemeyiz. Ama hasta ağrı ve sıkıntıdan bahsediyorsa mutlaka diş eti bölgesinde bir problem izleriz. Yani bizim tavsiyemiz en az sabah ve akşam olmak üzere dişlerimizi çok iyi fırçalamamız. Bu fırçalama da çeşit çeşit böyle düşünceler var, kafamızı karıştıran şeyler var aslında. 3 dakika mı, 5 dakika mı? Nasıl fırçalayacağız? Mühim olan oradaki dişle diş eti birleşiminde, kırmızı ile beyazın birleştiği çizgide hiç yiyecek artığının kalmaması gerekiyor. Ben küçük başlı, orta sert fırça tavsiye ediyorum. Genel bir tavsiye istendiği zaman. Fırçanın yarısı dişinizin, yarısı diş etimizin üstünde. Üst dişlerimizi yukarıdan aşağıya doğru, alt dişlerimizi aşağıdan yukarıya doğru çok güzel bir şekilde fırçalamamız gerekiyor. Ve hastalarıma diyorum ki mutlaka dudağınızı fırçaladıktan sonra sıyırın parmağınızla, bakın. Orada hala yiyecek artığı var mı? Varsa daha çok fırçalayın. Eğer kanama görüyorsanız bazı çoğunlukla duyduğum kanama göründü mü orada fırçalamayı kesiyorlar. Bilakis eğer diş etiniz kanıyorsa orada bir periodontal diş eti problemi var demektir. Ve o bölgenin daha fazla fırçalanması, daha iyi fırçalanması gerekmektedir. Oradaki plağı uzaklaştıramıyoruz ve oradaki gingivit dediğimiz problemin daha da ilerlemiş halini görüyoruz. Onun için kanıyorsa daha çok fırçalayın, tertemiz olsun. Ondan sonra da diş etleriniz ve kemiği sağlıklı olsun ki biz ortodonti tedavilerimizi daha başarılı bir şekilde gerçekleştirelim. Yani fırçalarken gerekirse kanasın ama problem değil. Bu bastırarak kanatmak değil bu. Evet. Ama o bölge eğer normal o dediğim fırçalama tarzda 45 derece açıyla yerleştirip aşağı diş etimizden dişimize doğru fırçaladığımız zaman kanıyorsa o bölgede bir problemi vardır ve daha çok fırçalayın diyorum ki o kanama kanadıkça bir süre sonra orası daha sıkı bir doku haline gelecektir ve problemler azalacaktır. Gerçekten hem seyircilerimiz hem de biz burada sunucular olarak sizlerle program yapmak o kadar güzel ki. Teşekkür ederiz. Her programda yepyeni bir şey öğreniyoruz. Dediğiniz gibi reklamlar ve kafamıza yazılan Tancan Hocam diş etindeki kanamayı görünce durmak. Çünkü öyle duruyorlar reklamlarda da. Bunu da ben gerçekten öğrendiğim için çok mutluyum şu anda. Gerekiyor ve öyle çok büyük macunlar sıkalım ve köpük fırçalayalım değil. Yarım nohut kadar bir macun koyalım. Fırçamız kuru olsun diyoruz, ıslak olmasın. Çünkü ıslak olması demek daha çok, önce ıslatırlardı eskiden böyle reklamlar falan. Kuru olsun, bir süre sonra zaten tükürükle beraber köpürmeye başlayacaktır. Ne kadar çok köpürüyor, köpük köpük ağzımızdan çıkıyorsa daha az temizleniyor, daha çok kayıyor demektir.
Dolayısıyla bunu da tavsiye etmiyoruz. Yani az köpürsün ama her bölgeye temas edeceğimiz 2 dakika olabilir, bu 3 dakika olabilir. Yeter ki dişimizin hem dış hem çiğnediğimiz yüzeyler hem de iç yüzeylerini çok iyi bir şekilde temizlersek hiçbir problem yaşamayız. Aslında fırçanın mekanik etkisi değil mi hocam? Yani Tabii, oradaki mekanik. olay Aynen, yani aynen. diş macunu bile o kadar şey değil yani. Diş macunu da etkili. İçinde bir takım farklı ajanlar var İllaki. bize temizliğe katkı sağlayan. Ama esas işin büyük tarafı fırçaya düşüyor. Fırçalamak. Ve iyi bir fırçalama yöntemine taktiğine düşüyor. Vallahi süpersiniz hocam. Çok teşekkürler Teşekkür ederiz. gerçekten. Sağ olun, sağ olun. Peki diş etinin çekilmesinden bahsetmiştik biraz önce. Diş eti çekilmesi nedir? Sizin yaptığınız ortodontik tedavilerde diş eti çekilmesi olan çok büyük rahatsızlıkları olan kişiler var. Ortodontik tedavi yapabiliyor musunuz? Tabii uzun yıllar böyle periodontal o diş eti problemi olan hastalarımızda biraz daha ilerleyen dönemlerde kemiğin biraz daha erimesi ve dişin kökünün daha kök yüzeyin açığa çıkması başlıyor. Mutlaka ortodont tedavinin öncesinde bu periodontal problemin kontrol altında olması gerekiyor. Ağız hijyen bakımından tertemiz olacak ki biz tedaviye başlayalım. Ve bazı ortodontik diş hareketleri de eğer kontrolsüz yapılırsa diş eti çekilmesini ilerletebiliyor. Öyle durumlarda biz şimdi şeffaf plaklarla ben yoğun olarak diş tedavileri, ortodontik tedaviler yapıyorum. Diş tedavilerini eskiden tellerle yaparken bazen hem tellerle beraber hijyenik olarak dişleri fırçalamak çok güç. Ne yiyorsanız üstünde birikiyor. Onları temizlemek için çok fazla uğraşmanız yok. Arayüz fırçaları falan kullanmanız gerekiyor. Şimdi şeffaf plaklarda böyle bir şey yok. Normal çıplak diş yüzeyimiz çok güzel fırçalayabiliyoruz. Ondan sonra bu fırçalamayı çok iyi bir şekilde yaptıktan sonra artık diş eti çekilmesinin durmasını bekliyoruz. Ortodontik tedaviler sırasında da kontrollü diş hareketi yaparsak, ben şeffaf plaklarda dişleri nereden nereye götüreceğimi baştan planlıyorum. Dolayısıyla alt keser bölgede mesela diş eti çekilmesi varsa o dişlerin daha öne gitmemesi gerekiyor. Daha öne giderse çekilme daha da şiddetlenir. Onun için ben o dişleri daha çok geriye toplayacak şekilde bir planlama yapıyorum ve böyle durumlarda birçok vakamda ortodontik tedaviden sonra diş eti çekilmesi olan hastalarımda bir miktar iyileşmeler bile görmeye başlıyoruz. Daha kemiğin içine dahil ediyoruz çünkü dişi. Dışarıda olmadığından dolayı da diş eti kendisini biraz daha toparlıyor. Daha sonra da tedavinin sonunda eğer aşırı diş eti çekilmesi olan durumlarda işte periodontolog desteğiyle o bölgelerin kapatılması ve daha sağlıklı bir hale getirilmesini sağlıyoruz. Hocam kısmen anlattınız ama ben merak ettiğim için tekrar soruyorum bunu. Diş eti problemi olan kişilerde şeffaf plak mı yoksa braketlerle yani tellerle olan tedavi mi daha doğru? Gerçekten hangisi daha yani hijyeni zaten söylediniz az eğer önce. hasta hijyenini çok iyi sağlıyorsa, size geldiğinde pırıl pırıl bir ağızla gelmiş hiç plak yoksa, dolayısıyla bunların arasında bir fark yok diyemem. Fark var diyemem affedersiniz. Ama eğer ki hasta çok ağız hijyeni iyi değilse ve siz o kadar dişin üzerine telleri yerleştirdiğiniz zaman fırçalamak çok daha güç oluyor. Fırçalanmıyor, işte ekstra bir şeylerle temizlemeniz gerekiyor. Plak orada daha çok birikiyor ve diş eti problemleri daha da artıyor. Diş eti büyümeleri ya da diş eti çekilmeleri karşımıza çıkıyor. Ve böyle durumlarda da problem gittikçe artıyor. Onun için şeffaf plaklarda yemeklerden sonra hemen çıkarabiliyorsunuz. Normal dişleriniz üstünde ekstra çok fazla şeyler yok. Biz küçük küçük beyaz ataçmanlar koyuyoruz ama onlar diş etinden bayağı bir uzaklar ve fırçalamayı hiç engelleyecek bir faktör değil. Hastalarımız ağız hijyenlerini çok güzel sağlayabiliyorlar. Tellerle beraber ip kullanmak çok güç. Onun için özel nitelikli ipler kullanmak gerekiyor ama şeffaf plaklarda diş ipi çok rahatlıkla kullanabiliyoruz ve ağız hijyenimizi tamamen sağlayabiliyoruz. Ama şöyle hocam düşündüğümüz zaman mesela diş eti çekilmesi olan bir kişide şeffaf plaklar o acaba diş etlerine zarar verir mi? Yani braket daha üstte kalıyor. O yüzden değil. İşte şeffaf plaklar birazcık daha böyle kısa kesiliyor. Daha diş seviyesinde. Dişin kökünü sarmıyor. Anladım. Onun için bu anlamda şeffaf plaktan hiçbir olumsuz etkisi yok. Çok daha rahat. Hocam siz en çok şeffaf plak kullanan ortodonti uzmanlarımızdan birisiniz Evet, Türkiye'de ve gerçekten ününde yayanlardansınız. Evet. Onun için aslında bizim Fatih Hoca ile sorularımız. Telli çok kişi şu zamana kadar vardı. tedavi Şeffaf gördü. plağa yavaş yavaş geçiyoruz. Diş çürüklerinde aynı şey. Daha mı hijyen? Hangisi diş çürüklerinde Şimdi olduğunda da? birçok hastamız vardı. Tabii teller çok kırılması, kopması, hastalarımızın bahsettiğim şeyler var Lastiklenir böyle. falan da hocam. Lastiklerin takılması. Bizde şeffaf plaklar lastikler var ama işte böyle tedaviyi uzatıcı faktörler çok daha fazlaydı. Bu gibi durumlarda birçok hastamızda 3 yıl, 4 yıldan sonra telleri söktüğümüzde bir bakıyorduk dişlerin üstünde birçok çürükler var. Beyaz nokta lezyonları dediğimiz lezyonlar var. Artık
daha kısa süren tedaviler yapabildiğimiz için şeffaf plaklarla ya da hijyenik bakımdan çok daha iyi olduğumuzdan dolayı artık bana sorar mısınız eğer diş çürüğüne neden olma sebebiyle şeffaf plak mı tel mi, kesinlikle şeffaf plaklar derim. Çünkü ağız hijyenini bambaşka şekilde hem ip kullanması hem fırçanın daha etkinliği hem de normal ağız solüsyonlarının ağızdaki oluşturacağı etkinliği nüfuz etmesi bakımından kesinlikle çok daha rahatlar. Tabii bizim bile mantığımızda şu an anlattığınız kadarıyla dediğiniz gibi şeffaf plak yatıyor zaten. Bir hasta olarak gelsem evet bu anlattıklarında şeffaf plak tercih ediyorum diyebilirdim hocam dediğiniz gibi. Peki hocam şeffaf plak kullanan kişilerde plak kullanımı bittikten sonra diş beyazlatma öneriyor musunuz? Ben hastalarımızın birçoğu kendi diş renklerinden memnun değiller. Tabii bunun temelinde öncelikle dış lekelenmeler gibi görünüyor. Evet. Aşırı işte çay kahve tüketimi ya da işte bir takım tavsiye ve zararlı olduğunu vurgulayaraktan söylüyorum. Tütün mamullerinin kullanılmasıyla beraber çok fazla lekelenmeler oluyor. Ekstra sosyal medyayla selfie'ler de bunu çok etkiledi hocam. Doğru, Hepimiz doğru. aynı diş Hepimiz biraz daha rengini aynı tip, istiyoruz. daha güzel dişlerimiz olsun Evet. istiyoruz. Dolayısıyla öncelikle ben onların temizlenmesini, ağzının pırıl pırıl kendi dişlerinin renginin açığa çıkmasını öneriyorum. İyi bir fırçalama ve iyi bir hijyenle beraber ve onların temizliğinin yapılmasıyla. Ondan sonra benim tedaviler bittikten sonra dişler dümdüz sıralandıktan ve gülüş tasarımımız çok güzel bir şekilde olduktan sonra artık hastalarımız bir ötesini istiyorlar. Daha beyaz gülümsemek istiyorlar. Evet. O zaman işte bir takım beyazlatma yöntemleri var. Ev tipi ya da işte ofis tipi tarzında. O beyazlatma yöntemlerini hemen hemen hastalarımın çoğu tedavileri bittiğinde, dişleri güzel sıralandığında beyazlatma istiyorlar. Ben de bunu tavsiye ediyorum ve kendi ailemin bireyleri, çocuklarım da, eşim de bunu kullanıyor. Çok teşekkürler. Gerçekten teşekkür Taci Bey. Bize gerçekten yine bilmediğimiz birçok şeyi öğrettiniz. Ne güzel, ben her ne güzel, ne seferinde mutlu. daha çok bilgileniyorum. Ne mutlu, çok teşekkür Emin olun ederim. seyircilerimiz de öyledir. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık hocam. Sağ olun. Bugün bizlerle ortodonti uzmanı Profesör Doktor Tancan Uysal beraberdi ve birçok bilmediğimiz tekrar diş konuları ile ilgili bize birçok konularla geldi. Kendisine buradan çok teşekkür ediyoruz. Ve 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor.